Herkese merhabalar. Merhabalar. Bugün Budva sahillerinin tadını çıkaracağız. Daha öncesinde şu kalenin orada denize girmiştik biz. Bayağı güzeldi. Ama ileride Morgan Beach var. Oraya doğru gideceğiz. Yolda giderken de bizi şöyle bir balerin kızımız karşıladı. Ve çok güzel bir hikayesi var aslında. Aslında çok da güzel değil bence. Acıklı bir hikayesi var. Hadi Yani. oraya giderken ben de anlatayım size. Yıllar öncesinde bir aşık bir çift varmış. Bunlar durumları çok kötüymüş ve birbirlerine kavuşamıyorlarmış. Erkek olan sefere gidiyor ve kız her gün buraya gelip bu taşta bekliyor. Ama çocuk hiçbir zaman dönmüyor. Ve öldükten sonra öyle onun anısına yapmışlar bu anıtı. Hikayeyi bitirdin mi? Bitti. Şimdi bir de şöyle bir detay var. Bu da biraz halk söylentisi ama eğer parmağın ucuna dokunursanız size şans getiriyormuş. Bir tek Hadi totem dokun olacak bakalım. ama nasıl dokunacağım? Ah! Umarım bize şans getirir. Sen de aynı poz verir misin? Çok zor, düşerim burada şu anda. İyi esnekmiş ha kız. Ay, Sana iyi şanslar balerin kız. Biz gidiyoruz denize yüzmeye. Haydi denize gidelim. Harika bir yol var. O yolun sonunda da yine bir o kadar harika bir sahile çıkacağız. Her gittiğimiz sahil bir öncekinden iyi oluyor. Şu an burası bayağı berrak bir suyu var. Ve taşlık zemin değil burası. Çakıl, böyle küçük küçük taşlar var. O taşlardan sahile, denize giriyorsunuz. Daha önceki gittiğimiz yerde bayağı bildiğiniz büyük büyük taşlar vardı. Şöyle göstereyim. Şu şekildeki taşlar vardı her yerde ama. Burada yok şu anda. Şezlong kiralamak isterseniz de şu an burada. 30 euroymuş seti. Hemen şurada ileride de 3 tane mağara var. Yüzerek karşıda bir tane daha plaj var. Oraya da geçebiliyorsunuz. Onun dışında isterseniz de buradan da atlayarak yola devam edebiliyorsunuz. Mükemmelliyetin ötesinde bir şey. Sonrasında böyle bir yine özel plaj sizi karşılıyor. Köşeye yine halk plajı yeri bırakmışlar ve ormanlık alana da çıkabiliyorsunuz. Evet, sonunda gezi günü geldi. 2 gündür denizde, festivalde derken bu turistik geziyi biraz ihmal ettik. Dün akşam festival vardı. Vesile videolarını çekti zaten görmüşsünüzdür. Her sene düzenli olarak yapılıyormuş bu. Bu sene 11.'si yapılmış. 2-3 günlük böyle bir festival yapılıyormuş. Ve şimdi de Old Town bölgesine geldik. Buraya birçok farklı yerden giriş var. Yaklaşık 5-6 tane girişi var. Hepsi de bu şekilde. Ve aslına bakarsanız da bayağı büyük bir alana yayılmış durumda. Hemen sol tarafa göstereyim. Şurada da şöyle bir tane makarnacı var. Direkt böyle o peynir şeyleri var ya İtalyanların yaptığı. İsmini de bilmiyorum da peynir küveti diyeyim ya da havuzu. Onun içinde makarnayı şey yapıyorlar, harmanlıyorlar falan. Reels videosunu Instagram'a attık, oradan izleyip daha detaylı ne demek istediğimizi anlayabilirsiniz. Aşırı lezzetliydi abi. Yapan Türk belki de o yüzden lezzetlidir. Çok fazla Türk restoran var ve şöyle söyleyeyim. Abi şu an burada yediğimiz yiyeceklerin %50'si falan aşırı kötüydü. Tadı hiç güzel Bence değil. %90'ı ya. Böyle çok nadir falan güzeller oluyor. Onlar da genelde Türklerin yaptıkları falan oluyor. Şimdi de bu Old Town'un merkezi dediğimiz bölgeye geldik aslında. Şairler sokağı olarak geçiyor burası. Eski dönemde şurada bu abilerin çanta koyduğu yere şairler oturup burada şiirlerini okuyorlarmış. Yankı falan yapıyor hani böyle bağırarak falan konuşsan çok rahat duyulur her yerde. O yüzden şiirlerini burada okuyorlarmış. Hemen sol tarafta da buradan denize açılan bir kapımız var. Burada hemen
Old Town'u gezip denize girebiliyorsunuz. Şurada solda da bir bölge var, bak orayı da göstereyim, gel. 5. ve 6. yüzyıldaki bir bazilikaymış burası da. Şurada da bir tane kuyusu var. O zamanlar buralar işte hep tutluktu. Zamanında değerini bilememişler, böyle kalmış. Burada böyle hello sokak sanatçılar var, bu şekilde boya yapıyorlar. Which one is your favorite? Hangisini sevdin diyor. Çok tatlı oğlum. Çok tatlı oğlum. All of. Ne kadar? How much is it? It seems like this. It's 35. 35 euroymuş. Oy, Ama çok güzel. It's, mantıklı aslında. Bayağı güzel hatıra Ve için. Gerçekten çok hoş olmuş. Burada dün bir mağara vardı. Gördünüz Aynen, zaten. o da aynı böyle gözüküyor. O mağaranın çıkışını sembolize etmiş abi. Buradaki Budva'ya ait yerleri çiziyor ve satıyor burada ve çok güzel. Bu arada buralarda insanlar yaşıyorlar. Aynen. Herkesin evi. Alt tarafları dükkan, üstleri normal ev ya da otel yapmış kimileri. Kiralıyorlar. Bir gecelik hostel maliyeti şu anda 15 euro falan kişi başı. Yemek için çok garip şeyler var burada abi. Yani böyle pizzanın falan farklı varyasyonlarını yapmışlar. Mesela direkt Yumurtalı pizza. Al, gel. yok be. Gel. Gel gel. Abi bu kızın magnet hastalığı var. Gördüğü tüm magnetleri inceliyor ve magnet almış olsa bile tekrar almak istiyor. Hayır, tekrar almak istemiyorum değil. Bazen daha güzelini görünce pişman olabiliyorum. Şuraya geldiyseniz buradan yiyebilirsiniz abi. Çok güzel pizzalar var. Şu dün vejetaryen pizzayı denedik biz. En üstteki. Yumurtalı gerçekten çok Bayağı lezzetliydi. Burada tatlı pizzalar falan da vardı. Tatlı dediğim bu waffle yapar gibi pizza yapmışlar. Üstüne meyve serpiştirmişler. Aha bak burada var mesela. Wonka pizza diye satıyorlar. 5 euroymuş bunun. Diliminin fiyatı 5 euro. Biraz önce GoPro sıcaktan dolayı kapandı. Yani düşünün ne kadar sıcak olduğunu. Ne diyorduk en son? Hayır, Old Town bölgesi bu kadar. Herkese Kotor'dan Selamlar. bugün birlikte Kotor gezeceğiz. Kotor'un o meşhur kalesine geldik. Kalenin adı ne öyle? Kotor Kalesi. Ve Old Town bölgesine geldik. Burada gördüğünüz gibi bir kalemiz var. Her Kale- yer eski bölge. Her yerin ismi aynı. Sadece Her yere şehirler kale değişiyor. yapmışlar. Aynen. Cidden bezdi artık. Ama buranın şöyle bir detayı var. Kale burası gördüğünüz gibi ve hemen yanında denizden böyle bir kanal yapmışlar. Bu kanal kale boyunca devam ediyor. Kalenin üç tarafına mı? Üç tarafına tamamen bu sularla kaplı. Sadece giriş kısmının olduğu yerde su yok. Ya ama Bence- normalde buradan da denize bağlanıyordu geçmişte. Şu an köprü olduğu için bölünmüş durumda. Yani aslına bakarsanız şu an kalenin dört bir yanı sularla çevrili ve geçmişte bu şekilde güvenliği sağlıyorlarmış. Güzel bir kuşatma, mantıklı bence. Güzel bir korunma. Kuşatma, aynı şey. Aynı şey değil. Kuşatma, kaleyi kuşatmak. Tam bu da kuşatmış işte kale. Neyse işte öyle. Ve kalemize giriş yapıyoruz. Girmeden önce şurada, bu arada ben bir ön izleme yaptım, etrafı bir dolaştım. Abi çok büyük kale. Git git bitmiyor ve binalar bir tık daha büyük Budva'daki kale içine göre. Şu an buradaki en kritik yerler genelde kiliseler Kilise. ve saat kulelerinden oluşuyor. Onun dışında burada böyle her yerde tatlı tatlı köpüşler görüyorsunuz. Kaleye girer girmez karşımıza ilk başta direkt saat kulesi çıkıyor. Anlatmaya gerek yok, görüyorsunuz. Ta 1602 yılından kalma bir saat kulesi. Ne ara araştırdın? Öyle. Orada yazıyor, çaktırma. Arkadaşlar şimdi çok güzel bilgiler öğrendik. Bu Kotor, Türk rehberlerden arada bizi dinliyoruz, güzel oluyor. aynen. Şu an buradaki meydanda bir kilisemiz var. Bu kilise birkaç defa yıkılmış, tekrar yapılmış. Burada deprem bölgesi olduğu için her depremde zedelenmiş. O yüzden yıkılıp yeniden yapılmış.
En son yapıldığında da şöyle bakarsanız görürsünüz. Sağdaki kuleyle soldaki kulenin arasında yaklaşık 2 metre falan yükseklik farkı var. Çünkü para yetmemiş. Aynen, para yetmediği için soldaki kuleyi erken bitirmişler. Bu da böyle güzel bir detay öğrendik. Sizinle paylaşalım istedik hemen. Şu an içerisi... Ali, aşko şekilde. şeymiş. İçeride çok bir şey yok. Buradaki kiliselerin hepsi aşağı yukarı aynı yapıya sahip. Bu arada burada çeşme suları hazır sulardan daha lezzetli abi. Ve her yerde şu şekilde çeşme görebiliyorsunuz doldurmak için. Sular hem serin akıyor biraz daha normal suya göre, hem de çok lezzetli oluyor. Bu Kotor Old Town bölgesinde çok fazla kedi var. Ve bilmiyorum bunlarla tam olarak alakası ne ama böyle her yere kedi isimleriyle böyle mağazalar açmışlar, hediyelik eşyacılar falan. Bu da bence gayet tatlı olmuş. Evet. Evet. Burada da buranın pazarı var. De yani normal anam babam sokaktan çok da bir fark yok. Sadece biraz da böyle açık alana kurulmuş durumda burada. Çok güzel çantalar var ama ya. Wow, güzelmiş yani. De çok De 20 Euro'dan falan başlıyor. Şunlar Türkiye'de 200-250 falan, burada 20 Euro. Biraz da bu Old Town'un büyüsü aslında. Burada da buraya özgü böyle farklı bir dondurmacı var abi. Bittiğinde de şu şekilde rulolar yapıyor ve sizi servis ediyor bu şekilde. Abi şu giriş falan mükemmel değil mi yani? evet. Manzarası nasıl acaba? Bu arada bu yol şeye çıkıyor. Bu kalenin zirvesine çıkan yol. 200-300 metre yürüyorsunuz. Bilet gişesi sizi karşılıyor. 15 euro verip sonrasında yukarıya çıkabiliyorsunuz zirveye kadar. Şuradan zirvede bazı bölgeler gözüküyor bak. Oraya kadar çıkabiliyorsunuz. Evet. Zirveye çıkan yolun başlangıcına gelebildik. Şöyle buradan itibaren biletinizi alıp direkt zirveye uzun bir yolculuk yapabiliyorsunuz. Ama şöyle bir detay var. Hava çok sıcak ve biz gölgede bile terliyoruz şu anda ve Çok nem var. evet, güneş çok fazla ve hiçbir şekilde yolda ağaç olmadığı için biz çıkmamaya karar verdik. Ve şu anda Bosna Hersek'e doğru yola koyulacağız buradan indikten sonra. O yüzden bu bölümün burada sonuna geliyoruz. Gelecek bölümde Bosna Hersek'te görüşürüz. Hoşçakalın.